Savaşı bitirmek için kendini içeri attıran Eşref nasıl kurtulacak, içeriden nasıl çıkacak? Bu konuyla ilgili ikinci sezonda çok bomba bir senaryo bizleri bekliyor. Son sahnede Nisan'ın resmini çizen Eşref, Nisan'ın aslında rüya olduğunu anladı mı? Bu sahnede verilen ince mesaj neydi? Eşref'in yokluğunda geçen 3 ayda yetimlerde neler oldu? Ve Kadir'le Çiğdem'i bekleyen büyük sürpriz herkesi şaşırtacak. İkinci sezonda yaşanacak olaylar ve şaşırtacak senaryolar ise izleyicileri ekranları kilitleyecek. Birazdan hepsinden ve daha fazlasından kısaca bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Sezon finali kötülerin kazandığı bir bölüm oldu. Yakup Baba ve Cemil'in ölmesi, Kadir'in başa geçip herkesi ezmesi, Çiğdem'in yine 4 ayak üstüne düşmesi ve son olarak Eşref'in kan dökülmemesi için kendini içeri attırması. Sezon finali mutsuz sonla bitti diyebiliriz. Aslında Eşref'ten çok daha etkili hamlelerle final yapmasını beklerdik fakat olmadı. Çünkü dizinin başından beri Eşref adı duyulduğunda bile korkulan, zekasıyla her olayın üstesinden gelen bir karakterdi. Ne yazık ki meydanı ve yetimleri hainlik yapan Kadir'e bırakması iyi olmadı. Bunu ufak bir eleştiri olarak söyleyebiliriz. Ancak gördük ki asıl savaş daha yeni başlıyor. Kötüler sadece geçici olarak kazandı. Eşref içeriden çıktıktan sonra bu savaş giderek alevlenecek. Çünkü Kadir'in başa geçmesi yetimleri tam anlamıyla parçaladı. Peki Eşref içeriden nasıl çıkacak? Nisan Nimet'i vurduğu silahı olay yerine bırakıp gitti. Hemen ardından Çiğdem o silahla Nimet'i öldürerek suçu Nisan'ı bırakmak istedi. Fakat Eşref o silahı Çiğdem'den aldıktan sonra gitmek yerine kendisine yakışmayan bir şekilde anlaşma yaparak savaşı bitirmek için içeri girdi. Eşref içerideyken 3 aylık bir zaman atlaması oldu. Muhtemelen ikinci sezonda da buna benzer şekilde bir zaman atlaması olacak. Dizinin ilk bölümünün ilk sahnesinde dış ses tarafından Eşref'in ölümü anlatılırken 4 yıl 7 ay geçtiğinden bahsedilmişti. Dizinin başından Eşref'in içeri girdiği sezon finali sahnesine kadar 7 ay geçtiğini varsayarsak ilk bölümdeki ilk sahnenin yaşanmasına 4 yıl kaldı. Yani ikinci sezonun ilk bölümünde 3 yıllık bir zaman atlamasıyla Eşref'in dışarı çıktığını görebiliriz. Böylece Eşref'in ölümünün anlatıldığı o çarpıcı sahneye çok az bir zaman kalmış olur. Bir diğer ihtimal Eşref'in aklanmasıyla ilgili bazı sürprizler de yaşanabilir ve Eşref daha erken çıkabilir. Ayrıca Eşref'in içerideyken sağlam bir dost daha edinmesi bekleniyor. Çıktıktan sonra ise tüm her şeyi geri almak için harekete geçecek. Bu geçen sürede ise şunların yaşanması bekleniyor. Kadir yetimlerdeki sefasını sürmeye devam eder. Her zaman 4 ayak üstüne düşen Çiğdem, Nisan'ın elinden ses kayıtlarını almıştır ve hatta terfi bile aldıysa şaşırmayız. Serdar Amir, Çiğdem'in tuzaklarından aklanamadığı için içeride olmaya devam eder. Nisan, müzik kariyerinde ilerleyerek single çıkarır. Eşref'in ekibi olan Gürdal, Müslüm Profesör ve Irmak, kendi hallerinde güvenli bir yerde yaşamlarını sürdürür. İşte tüm bunlar ikinci sezonun ana teması olacak. Eşref'in çıkışıyla yeni sezonda Kadir'le Çiğdem'in yıkılış sürecini izleyeceğiz. Eşref, yetimleri zalimce yöneten Kadir'i tahtından indirmek için söz vermişti. Hatta herkese kansız Kadir olduğunu gösterecekti. İşte ikinci sezonda bu senaryoyu göreceğiz. Bunun yanı sıra Çiğdem'in de gerçek yüzü ve tüm foyası ikinci sezonun başlarında ortaya çıkmaya başlayacak. Bunun gerçekleşmesinde Nisan'ın hamleleri ve Serdar Amir'in içeriden çıkarak Eşref ile işbirliği yapacak olması etkili olacak. Kısacası ikinci sezonda kötülerin kaybedeceği, iyilerin yeniden tahta oturacağı bir sezon olacak. Diziye yeni katılacak düşmanlar ise aksiyonu ve gerilimi üst seviyeye çıkaracak. Şimdi gelelim Eşref'in rüyayı değil, Nisan'ın resmini çizdiği o sahnedeki ince detaya. Eşref rüyanın resmini çizmeye başlarken bir anda kendini Nisan'ın resmini çizerken buldu. Bu sahnedeki mesaj ise şu oldu. Eşref aslında rüyayı değil sürekli Nisan'ı düşünüyor. Rüyaya olan aşkı artık ikinci planda kaldı. Ve asıl aşık olduğu kişi Nisan oldu. Nisan'la yaptığı görüşmede ona rüyaya aşığım demesinin sebebi ise Nisan'ın ziyarete gelmesini engellemek içindi. Çünkü bu durum ikisini de fazlasıyla üzüyordu. Eşref, Nisan'ın kendi hayatını mutlu bir şekilde sürdürmesini istiyor. Henüz rüyanın Nisan olduğunu öğrenemedi. Bu senaryo ikinci sezona kaldı. Öğrendiğinde ise dizide yeni ve çok farklı bir dönem başlayacak. İkinci sezonda Eşref ve Nisan'ın aşkının hem rüya hem de muhbirlik gerçeğini sınanmasını izleyeceğiz. Son olarak sezon finali bölümünün reytinglerine baktığımızda şimdiye kadar olduğu gibi 3 kategoride de zirvede olduğunu görüyoruz. Umarız bu durum yeni sezonda da devam eder. Peki sizler sezon finali ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce sezon finali nasıldı? Bölümü beğendiniz mi? İkinci sezonda neler olmalı? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Yeni videolardan ve içeriklerden anında haberdar olmak ve kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.